Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok farklı ama çok şık motif modelini çalışacağız arkadaşlar. Şöyle 3 boyutlu, inanılmaz güzel. Uzun zamandır sizlerle paylaşmayı düşünüyordum ama bir türlü kısmet olmadı. Kısmet bugüneymiş. Arkadaşlar, bu video birazcık uzun olabilir. Şöyle net bir şekilde anlatmak istedim sizlere. Bu videonun karşısına geçtiğinizde ipinizi, tığınızı elinize aldığınızda bu motifi çıkarmanızı istiyorum çünkü. O yüzden eğer çok hızlı yerlerde yavaşlatabilirsiniz videoyu. Çok yavaş yerlerde ise hızlandırabilirsiniz. Bu tamamen biliyorsunuz ki elinizde. Hemen şöyle kısaca ipimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, şu yeşili Alize Cotton Gold ile ördüm. Diğeri de Alize Cotton Gold. Diğerinin bilgilerini birazdan vereceğim. Tığ numarasını da bilgilerini vereceğim. Arkadaşlar, şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Bu modelle neler yapılabilir derseniz çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Oldukça geniş bir motif ama siz büyüklüğünü ne kadar isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şuradan itibaren istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yatak örtüleri, kırlentler, sizler ne istiyorsanız rahatlıkla örebilirsiniz. Çok güzel de çantalar olur diye düşünüyorum. Hemen motiflerimin ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, motifimin eni tam 21 santim. Eni ve boyu 21 santim arkadaşlar. Siz ona göre çantanızı, yeleğinizi, yatak örtünüzü ayarlarsınız diyorum. Hemen birleştirme konusunda baştan söylemek istiyorum. Arkadaşlar, motifleri dikerek birleştirebilirsiniz. Çünkü sık iğne ile biten bir motif. Kaydırmayla birleştirebilirsiniz. Dikerek birleştirebilirsiniz. Tamamen birleştirmede size kalmış. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ipimi de göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel bir renk. Kumlu, gerçekten hoşuma gitti. Alize'nin Cotton Gold ipi arkadaşlar. Hemen renk numarasını şöyle göstermek istiyorum. 152 arkadaşlar. Ekran kaydı da alabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası 2.50 milimlik tığ. İsterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığım içinden geçiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 2 3. Tığın başını 2 kez doladım. Halkamın içine batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek kapatarak. Arada 2 zincirim var. 2 kez doluyorum. Halkamın içine battım. 2 2 kapattım. Son 2 tığımda kalıyor. 2 kez doladım. Halkamın içine battım. 2 2 son 3'ü hepsini birlikte topluyorum. Arada 2 zincirim var. 2 kez doluyorum. Halkamın içine battım. 2 2 2 ilmek tığımda 2 kez doladım. 2 2 kapatıyorum. Son 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Bu şekilde 3 tane yaprak yapmış olduk. Toplamda 12 tane yaprak yapacağız arkadaşlar. Aralarda 2 zincirim var. Evet arkadaşlar, ben toplamda 11 tane yaprağımı yaptım. 12.'yi tekrar sizlerle yapmak istiyorum. Hepsini birlikte kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Şöyle beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yaprağım var. İlk yaptığım yaprağın tepe noktasına şu şekilde battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İlmeğimi uzattım. Şöyle sihirli halkamın ipini iyice çekiyorum. Daha sonra bu sihirli halkayı gizleyeceğim. Düğümleyip gizleyeceğim. Evet. Şimdi burada hemen önümdeki 2 zincirlik bölüme geçip kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim.
Tekrar aynı 2 zincirlik bölüme bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen 2 zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4. Önümdeki boşluğa sık iğne ile kapatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve burada yaptığım ilk sık iğneye batırıp kaydırmayla kapatıyorum. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi hemen önümdeki halkaya geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Yan yana 2 tane halkamın içine sık iğne yapmış oldum. Burada tığ başını 2 kez doluyorum. Bakın burada yaprağın 2 tane ilmeği var. 2 kapatıyorum. 2 tığımda 2 kez doladım. Tekrar aynı 2 ilmeğe batıp 2 kapattım. Geri kalanı tığımda. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 kez yapıyoruz bu işlemi. Toplamda tığımda 4 ilmeğim var. 4 ilmeği de aynı anda kapattım. Şimdi hemen arkasındaki halkama tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki halkaya geçtim. 1, 2 sık iğne. Tığın başını 2 kez doladım. Hemen bakın altındaki yaprağın 2 ilmeğinden 3 kez 2 ilmek çekerek yarımşar trabzan yapıyorum. Tığımın başına 2 kez dolamayı unutmuyorum. Evet. Hepsini birlikte kapattım. Hemen arkasındaki 4 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne. Gördüğünüz gibi bu model yavaş yavaş çıkmak üzere. Tekrar göstermek istiyorum. 2 tane sık iğne, 2 kez doluyorum ve hemen altındaki yaprağın şu 2 ilmeğinden 2 kapattım. 2 kapattım, gerisi tığımda. 2 kez doladım. Aynı yere battım. 2 kapattım. 2 kapattım. Gerisi tığımda ve bu şekilde 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 4 ilmeği aynı anda kapattım ve arkasındaki 4 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne, hemen yandaki 4 zincirlik bölüme 2 tane sık iğne yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son yaprağımı yaptım ve hemen arkasındaki boşluğa 2 tane sık iğnemi yapıyorum ve burada yaptığım ilk sık iğne tepesine battım, kaydırmayla kapatıyorum. Bu sıramda bir zincir çektim ve ilk sık iğnemi yapmak için aynı yere batıyorum. Şöyle ilk sık iğnemi yapmış oldum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şuradaki yaprağın bakın şu şekilde. Şöyle net miyiz? Hemen tepesinden şöyle tığımı batırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın burada 4 tane sık iğnem olması gerekiyor. Birincisi hemen arkasında, şaşırmayın. 1 2 3 ve 4. 5. hemen fıstık diyelim şunları, fıstığın tepesine bakın. Şu şekilde batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tekrar hemen bakın fıstığın arkasındaki sık iğneden başlıyorum. 1 2 3 ve 4.
ve fıstığın tepesine şu şekilde batıp sık iğnemi yapıyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şöyle sıra sonuma gelmek üzereyim. 2 tane kalmıştı sık iğne. İlk başta 2 tane yapmıştık. Şimdi tekrar 2 tane yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Bir zincir çektim, dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Şimdi tüm sık iğne tepelerine birer kez batırıp sık iğne yapacağım. Burada başka bir işlem yok. Tüm sık iğne tepelerine batarak bu bölümü sık iğne ile bitiriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle son sık iğnelerimi de yapıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi tam şu fıstığın tepesine gelebilmem için kaydırma yapıyorum. Evet. Şöyle bakıyorum, bakın. Tam tepe noktasındayım. Tığın başını 1, 2, 3, 4 kez doladım. 2 fıstık arasındaki şu 2 ilmeğe şöyle tığımı batıyorum. Ve 2 ilmek çekerek 5'li bir trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen arkasındaki sık iğneden başlayarak 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğne yaptığımda diğer fıstığın tepe noktasına geliyorum. Burada tığın başını 2 kez doladım ve bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle ikişer ilmekler var, üçlü. Ben şuraya, şuna değil, şu 2 ilmeğe şöyle bakın battım. 2 kez ikişer ilmek çekiyorum. 2 ilmeğimi tığımda bıraktım ve tekrar 1, 2, 3, 4 kez tığımı doladım ve 2 fıstık arasındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım ve 2 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 3 ilmeği aynı anda kapattım. 5. Tekrar arkadan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 fıstık tepesine geldim. Tekrar tığın başını 2 kez doladım. Tekrar bakın. Şöyle ilk değil, ikinci, bakın. Buraya değil, şuraya batıyorum. Bir üstte yani. 2 kapattım. 1, 2, 3, 4 kez doladım. Ve 2 fıstık arasındaki şu ilmeğe batıyorum. 2, 3, 4, 3 ilmeği aynı anda kapattım. 5 oldu. Şu şekilde olacak. Daha sonra hemen arkasındaki sık iğne tepesine batıp 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi diğer fıstığın tepe noktasına geldim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın şurası şöyle görünecek bittiğinde. Ben şu bölümü yaptım ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Bu sefer bir kez doluyorum tığın başına ve yine şuraya geliyorum. İkili trabzan yaptım. Ve hemen şurada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu sıramı
bu şekilde bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Evet, burada bir zincir çekiyorum ve şunları şöyle birleştirerek şöyle şunu da alıyorum. Şöyle pardon. Şöyle tek telinden alsam yeter. Evet. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu ters V'nin tepe noktasından batıyorum şu şekilde. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zaten batacağım yer. Bakın bu şekilde belli. Sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2 3 4 5 6. ters V'nin şöyle tepe noktasından sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar, ben tekrar sıra sonuna geldim. Şurayı zaten toplamıştık şurada. Hemen tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve gördüğünüz gibi bu sırada bitmiş oldu. Şimdi bir sırada, yani bu sıramızda arttırma yapacağız. Öncelikle bir zincir çekiyorum. Ve hemen tepe noktaya batıp, aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi şu iç tarafta 5 tane sık iğnem vardı. Bu sık iğneleri 7 tane yapacağım. Şimdi ilkine battım. Bir sık iğne yaptım. İkinciye 2 tane. 2 aynı yere. Üçüncü. Yanındakine battım. 4. Yanındakine battım. 5. Altıncıya 2 kez. 6 ve 7. 7 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ters V'nin tepe noktasına batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tekrar sayalım. İlkine batıyorum. 1. İkinciye 2 kez. 2. 3. Hemen yanındakine battım. 4. Yanındakine battım. 5. Son 6'ya batıyorum. 2 kez ve 7 tane sık iğne yapmış oldum. Ters V'nin tepesine yine bir tane sık iğne. Birinciye 1. İkinci sık iğneye 2. Üçüncüye tek. Dördüncüye tek. Beşinciye 2 kez. Yani şu arada toplamda 7 tane sık iğnem olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Şöyle şurayı şöyle ilk sık iğneden arkadan almak istiyorum. Düzgün bir geçiş yapalım diye. Evet. Şöyle bir zincir çektim, çevirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen şöyle şu sık iğnelerin arka tek tellerinden alacağım, bakın. Tüm sık iğnelerin arka ilmeklerine batarak sık iğne yapıyorum yine bu sırayı. Şöyle tek tek arka telden alıyorum. Ve tek tek sık iğne yapıyorum. Burada yine arttırma, eksiltme yok. Tüm sık iğnelerin arka ilmeğinden alarak sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle net halde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine arka tele batarak sık iğnemi yapıyorum ve o çok merak edilen
şu bölüme geldik arkadaşlar sonunda. Evet. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bakın. Şurada ters V'nin tam tepesindeyim. Eğer sizinki şöyle bir sık iğne geri, bir sık iğne ileri ise tam şunun üstünde olmanız gerekiyor. Onu belirtmek istiyorum. Kaydırma yöntemiyle gelebilirsiniz. Bakın. Tam tepedeyim. Burada 7 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu nereye bağlayacağım? Şöyle net miyiz? Sanırım netiz. 7 zincirimi çektim. Yine ters V'nin tepesinde bakın. Şöyle bir ilmeğim var. Hemen oraya şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Şöyle bakın. Burada bir zincirim var. Hemen geri dönüyorum. Şöyle çeviriyorum zincirimi ve ilk zincirden başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra tığın başını doluyorum ve burada bakın arkasındaki ilk sık iğnenin tepesine battım, ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım, ikinci sık iğneye 2 tane ikili trabzan, 1 aynı yere batırıyorum, 2 yani burada 2 tane sık iğne tepesine 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şöyle bırakıyorum. Şimdi tekrar 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bunu nereye bağlıyorum? Bakın. Hemen şöyle şu ilmeğe değil de bir ilmek atlamış oluyorum. Bakın. Şuna değil, hemen yanındakine şöyle tekrar kaydırmayla, biraz elim terli olduğu için zor geçiyor, sabitledim. Bir zincir çektim, modeli çevirdim ve hep artık aynı bu şekilde devam edecek. Zincirlere batarak şöyle 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çeviriyorum. Tığın başına bir kez doladım. Hemen arkada ilk boş olan sık iğneye battım, ikili trabzan. İkinci sık iğneye 2 tane, 1 aynı sık iğne tepesine 2. Bu şekilde olacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve yine bakıyorum, bakın bir tane ilmek atlıyorum ikinciye. Şuradaki ilmeği hemen içinden geçirdim. Bir zincir, modeli çevirdim ve bu zincire yine 7 tane sık iğne yapacağım, tek tek zincirlere batarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çevirdim. Tığın başını bir kez doladım. Hemen şöyle arkadaki ilk boş sık iğneyi buluyorum. Bir tane ikili trabzan. İkinci sık iğneye 2 tane, 1 ve 2. Bakın
şöyle üst üste geldikçe, sıkıştıkça bu görüntüyü verecek. Böyle ilk yaptığınızda çok bol duruyormuş gibi gelecek ama siz ne kadar çok döndüğünüzde bunlar sıkıştıkça bu görüntüyü alacak. Ben yine tekrar ederek göstermek istiyorum. Son kez. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın ilmeğim burada. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Şu şekilde batıyorum. Burada kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Modeli çevirdim. Şöyle zincirimi çeviriyorum. İlk zincirden başlayarak 7 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tığın başını doladım, çevirdim hemen arkasını. İlk sık iğne bir tane, ikinci sık iğneye 2 tane. Evet. Bu şekilde etrafını komple gösterdiğim şekilde çerçeveliyoruz. Evet arkadaşlar, hemen şurayı da göstermek istiyorum size. Bakın şöyle şuraya geldiğimizde biz yine şuralara devam edeceğiz. Burada kafanızın karışmasını istemiyorum. Bakın arkada daha trabzan tepelerimiz var. Ben yine şu şekilde buraları bir bir atlayarak şuraya kadar devam edeceğim. Burada kafanız karışmaması için hemen burada kamerayı açıp burayı göstermek istedim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son olarak bakın arkada 2 tane sık iğnem kaldı. Hemen şöyle, evet, şurayı da göstermek istiyorum. Bakın önceden 2 tane ikili trabzanla başlamıştık. Bakın burada bir tane de arttı. Hemen buraya da 1 2 3 4 5 6 7, hemen tam ortadakine batıyorum. Son kez içinden geçirdim. Burada biraz şaşırırsınız diye korktum, o yüzden şu bitiş kısmını iyice göstermek istedim. Son olarak oraya da batıyorum. Artık sonuncuda ikili trabzan yapmayacağız. Yani 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Bu sonuncu bakın. Çünkü 2 tane ikili trabzanla başladık. Evet. Şöyle hemen bunu alıyorum. Bakın ilk ikili trabzanın tepesine şu şekilde kapatıyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şöyle açıyorum. Hemen dibine battım. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batırıyorum. İkinci sık iğneyi yapıyorum. Şimdi şöyle şu modellerin arasında 2 tane sık iğne var. Bakın. Şöyle hemen buraya geçiyorum. Şöyle birinciye battım. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Şunu şöyle kenara çekiyorum. Hemen altındaki sık iğneye battım. 1. Yanındakine battım. 2. Şunu kaldırıyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine battım. 1. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar her modelin arasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırma yöntemiyle
kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet şık ve çok güzel oldu. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şu tığımı arkaya getiriyorum. Bakın. Şu şekilde karşıya da battım. İlmeğimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadan batıp sık iğne yapıyorum. Bu en son battığım yere tekrar batıyorum. Bakın. Şöyle dikkatli izlerseniz. Bakın bir buraya bir de buraya batırıp ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. En son buraya batmıştım. İlk buraya batıyorum. Ondan sonra onun yanındakine ve sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Evet, biraz bu model zaman alıyor ama bence değer arkadaşlar. Her sırada ben böyle bir heyecanlanıyorum çünkü her sırada çok güzelleşiyor model. Şöyle bakar mısınız? Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlmeğimi uzatıyorum. Yine ilk trabzana battım. İlmeği şöyle arkadan geçiriyorum. Düzgün bir görüntü olsun diye. Şöyle. Şimdi burada artık köşelerimizi yapmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başını 1, 2 kere doluyorum ve aynı yere batıp 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Arada 1, 2, 3 zincirim var. Tığın başını 2 kez doluyorum. Hemen yanındaki trabzan sık iğne tepesine battım. Üçlü bir trabzan. Tığın başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yere battım. Üçlü bir trabzan. Bakın şöyle ilk köşemi yapmış oldum. Şimdi burada yan yana 4 tane ikili trabzanım var. 1, hemen yanına batıyorum. 2, üçüncü ikili trabzanım ve dördüncü ikili trabzanım. Burada 3 tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıp 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1 oldu. 2 tekli trabzanım. 3 tane tekli trabzanım. Şimdi burada 8 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 tane tekli trabzan. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Tığın başını 2 kez doluyorum. Hemen önümdeki sık iğne tepesine battım. Üçlü trabzan. 2 kez doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan. Araya 3 zincir. Tığın başını 2 kez doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Ve yine aynı sık iğne tepesine 2 tane üçlü trabzan.
Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın 2 tane köşemizi yapmış olduk. Bu bölümde neler yaptıysak diğer 4 köşede de aynısını yapıyorum. Yani burada 4 tane ikili trabzan, 3 tane tekli trabzan, 8 tane sık iğne, 3 tane tekli, 4 tane ikili trabzan ve köşe. Bu şekilde 4 köşeyi de yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine 4 tane ikili trabzanla bitiriyorum. 1 2 3 ve 4. Burada ilk yaptığım trabzan tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın köşelerimiz oldu. Şimdi şöyle kaydırma yöntemiyle hemen köşenin içine geldim. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen köşemin içine ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane oldu. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz. Burası tamamen size ait. Ben yine 3 tane çekeyim. Şöyle köşenin içine 2 tane daha ikili trabzan. Köşelerin içine 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak arttırma eksiltme yapmadan ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramız sadece bu şekilde devam edecek. Tüm trabzan tepelerine tek tek batarak ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım trabzanın tepesine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, yelek yapacaksanız bu şekilde yapıp birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen bir üst sıraya geçelim. Yine şöyle kaydırma yaparak şöyle hemen şuna batmak istiyorum. Hemen kaydırma yaparak ortaya geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Köşeme battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar köşenin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine batarak her trabzan tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak. Bakın bu şekilde köşelerimiz bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı da bitirdim ve bir üst sıraya geçmek için ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Şöyle tam bir zincirlik bölümü arıyorum. Evet. Şöyle bir zincirin arasına geçtim, kaydırmayla hemen oraya geçtim. Bir zincir çektim ve bir zincirlik bölümü bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı bölüme bir sık iğne yaptım. Şimdi yine bu bölümde şöyle arkadan batıyorum. Bir saniye. Şöyle az önce bir şu sırada yapmıştık. Aynı şekilde bu şekilde kabartmalı bir sık iğne yapıyorum. Az önce yaptığımızın aynısı. Şöyle net miyiz? Evet. Bakın. En son battığım yere batıyorum. Bir de onun yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu kenarlarımız kabartmalı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm motifin etrafını çerçeveliyoruz. Kenarlar yine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ve diğer taraflar arkadan sık iğne yapıyoruz bu şekilde.
sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çerçevemizi tamamladık ve burada ilk sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincirlik bölümüm, kaydırmayla bir zincirlik bölüme geçiyorum. Şimdi hemen bakın şu bölümlere başlıyoruz. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve şöyle önden hep bir zincirlik bölüme batacağım. Şöyle çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Tekrar bir zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Tekrar bir zincirlik bölüme bu şekilde batıyorum. Ve tekrar ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. Şimdi tığın başını doladım. Bir tane atlıyorum. İkinci sık iğne tepesine battım. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın şu şekilde o boş bıraktığım trabzana tekrar sık iğne tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir çarpı işareti yapmış olduk. Tığın başını doluyorum. Birinci değil, ikinciye battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bir tane atladığıma geri dönüyorum şu şekilde. İlmek çektim. İkili trabzan. Bu şekilde bir atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan. Geriye döndüm. Şu şekilde bakın. Batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Tekrar diğer köşeyi de göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde köşeye kadar geldim. Bakın tam bir zincirlik bölümün içine şöyle başını dolayarak battım. İkili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Şu şekilde bakın. Arkadan batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir. Tekrar bir zincirlik bölüme batıyorum. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın şu şekilde arkadan batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Bir tane atladım. İkinciye battım. İkili trabzan ve geriye döndüm. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın son sık iğneye batıyorum. Son modelimi de yaptım. Ve ilk yaptığım, şöyle bakıyorum. Tam tepesine batacağım. Şöyle trabzan, ilk yaptığım trabzanı kaydırmayla kapattım. Tekrar şöyle tek tellerine batarak kaydırma yapacağım. Yine köşeye gelmek istiyorum. Çünkü kafanızı karıştırmadan köşeden devam etmek istiyorum. Evet, kaydırmayla köşeye geldim. Burada yine aynı şekilde yapacağız ama bu sefer şu ok işaretlerini verebilmek için hemen kafanızı karıştırmadan şöyle göstereyim. 3 tane zincir çektim, tığın başını doladım. Bakın şöyle alıyorduk. Şimdi şöyle alacağım. Bakın.
aldım. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar köşenin içine battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın bu şekilde alacağım artık. Evet. Şimdi tığın başını doluyorum. Birinci trabzana değil, ikinci trabzana battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın böyle alıyorduk. Şimdi bu şekilde alacağız. Bakın ok görüntüsü oldu zaten. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tığın başını doluyorum. Bakın geride kalan trabzana bu şekilde battım. İkili trabzan yaptım. Bakın ok görüntüsü gelmeye başladı. Birinci değil, ikinciye battım. Tığın başını doladım. Bakın bu şekilde hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde. Zaten gördüğünüz gibi görüntü ortaya çıktı. Net miyiz? Evet. Şöyle bir daha içime sinmedi, bir daha göstereceğim. Birinci değil, ikinci trabzana battım. İkili trabzan. Daha sonra bakın altta kalan bir trabzanım var. Bakın şurada. Hemen şu. Hemen ona batıyorum. Ve iki trabzanımı yapıyorum. Köşeye gelene kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde göstermek istiyorum. Hemen köşeye geldim. Köşeye battım. İkili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Bakın. Yine arkadan ilmek çekiyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar köşeye battım. Tığın başını doladım. Bakın bu şekilde. Daha sonra az önce yaptığımız gibi tüm motifin etrafını bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şahane oldu. Ve yine köşeden başlamak istiyorum. Son 2 sıramız kaldı. Ama dediğim gibi sizler her sırada bırakabilirsiniz. Yani bu sırada bile bırakabilirsiniz eğer daha fazla örmek istemiyorsanız. Burada bir zincir çektim. Köşemin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir, bir sık iğne. Şimdi burada tüm trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğne yapacağım. Tek tek batıyorum. Tüm trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Bu sıram sadece sık iğne ve köşeler yine bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bakın tek zincirlik bölüme geliyorum kaydırmayla. Ve burada bir zincir çektim. Bir zincirlik bölüme bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Tekrar bir zincirlik, yani köşeme bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yine son sıramız ve burada yine arkadan sık iğne yapacağız. Şöyle
Yine kabartmalı bir şekilde şurayı biraz sıkıştırmak istiyorum. Evet. Bu şekilde. Bu 3. yapışımız, arkadan sık iğneyi artık öğrenmişizdir diye düşünüyorum. Bu şekilde son sıramı da yapacağım. Gördüğünüz gibi yine kabartmalı bir görüntümüz olmuş oluyor. Evet. Şöyle diğer köşeye kadar ben yapıp hemen döneceğim. Köşeyi de göstermek istiyorum çünkü sizlere kafanız karışmaması için. Evet. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Bir zincirlik bölüme bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tekrar köşenin içine battım. Bir sık iğne daha yaptım ve bu şekilde arkadan sık iğnelerime devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimiz bitti. Şöyle hemen üstünkörü saklayacağım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hiç motifi ütülemedim. Ütülemeye hiç gerek yok. Zaten kalıp gibi arkadaşlar. Ama yine de illa ütüleyeceğim derseniz karşıdan buhar tutabilirsiniz. Kesinlikle ütüyü motife değdirmeyin lütfen. Bozarsınız çünkü kabartmaları gider, ezilir. Evet, şöyle üstünkörü sakladım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Gördüğünüz gibi motifimiz hazır. Diğer motifi de şöyle hemen yanına koymak istiyorum. Gerçekten çok şık. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.